Buradaki diyor erkeklerin %80'i diyor askerlikten diyor gitmiyor diyor Suriye'ye. Savaş diyor. Yok bitti diyor. Sigortan var mı? Sigortam var. Var. Olmazsa yok çalışmam yani. Çalışmazsın. Aferin, Türkçeyi iyi öğrenmişsin sen. Yani öğrenmek zorundayız. Buradaysak öğrenmek zorundayız. Aferin lan sana. 480 lira, 500 lira bizde kıymanın kilosu. 375 liraya satıyorlar burada. Şimdi arkadaşlar şu anda zaten şu ara sokağı gördünüz, hiç başlığı görmediğinizi düşünüyorum. Ya Şanlıurfa'dayım ya Gaziantep'teyim ya da eski Antakya'dayım. Ne yazık ki şu anda Antakya'da böyle caddeler çok azaldı depremden dolayı. Gaziantep'teyim. Gaziantep'in tam merkezindeyim. Hatta 3 gündür Gaziantep'teyim. Biliyorsunuz önce Adana'ya gittim. Adana'dan çıktım. Kilis'e gittim. Kilis'ten Gaziantep'e geldim. Daha doğrusu Adana'dan Antep'e geldim. Antep'te video çekmeyip Kilis'e gittim. Kilis'e çekip tekrar buraya geldim. 3 gündür Gaziantep'te dolanıyorum. Bir şey söyleyeceğim Gaziantep'le alakalı. Ben buraya daha önce de 2-3 kere geldim. Fiyatlar hiç bu kadar pahalı olmamıştı. Hem fiyatları bu kadar arttırıp hem de lezzetten biraz ödün vermeniz beni üzdü sayın Gaziantep esnafı. Bir iki gittiğim noktalar hariç tabii. Onlar hala lezzetli ama fiyatlar gerçekten, yemek fiyatları uçmuş. Yani inanılmaz pahalı. Bunu söyleyip videoya gireceğim. Bir arkadaşımla beraberim. Onu size göstereceğim birazdan. Haktan adı. Buradaki Suriyelilerin yaşadığı mahalleleri, bölgeleri bu videoda size göstermeye çalışacağım. Sizi Haktan'la tanıştırayım ben. Hatta yürüyelim. Gel sen de. Aynen. Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Haktan. Uğur'la birlikte uzun zamandır görüşüyorduk. Ancak Antep'e geldiğinde fırsatımız oldu. Biz daha önce aslında Özbekistan'a gitmiştik. Aynı anda Özbekistan'da bulunmuştuk. Ancak gerek benim programım gerekse Uğur kardeşimin programı birbirini tutmadığı için orada görüşme fırsatımız olmadı. O yüzden kısmet bugüneymiş. Gaziantep'e gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Çok Sen burada yaşıyorsun değil mi? Burası. Evet, Doğma büyüme. Aslında burada doğmadım. Kahramanmaraş'ta doğdun. doğdum ben. Ama çocukluğum burada geçti. Hep burada. Gençliğim burada geçti. Burada çalışıyorum aynı zamanda. Burada yaşıyorum. Yani Antep'in gerek sosyaline gerek kültürel anlamda her türlü bütün anına şahit olmuş birisiyim. Antep'in yerlisi sayılabilirim. Şimdi gezeceğiz. Senden de biraz bilgiler alacağım. Olur tabii. Hatta, merhaba nasılsınız? Sağ olun. Hatta demin bir şey anlattı bana Hak'tan. Onu size söylemesini istiyorum. Bu bölge, bu mahallenin eski bir adı varmış. Adı da Tövbe'ymiş. Neden Tövbe'ydi Hak'tan? Bunu ben ilginç bir merhaba abi. İlginç bir hikayesi var. Cumhuriyet ilan edilmeden önceki dönemlerde Osmanlı döneminde burada bir kadı yaşıyor. Sen biliyor musun? Biliyorum da tam değil. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Bu mahalleyi tutan adam Hamo. Sokak olarak evet Hamo sokak. Hamo. Mahalle olarak eski ismi Tövbe Eski diye Tövbe geçiyor. diye bir mahalleymiş eskiden. Değil. Eskiden Ama öyleymiş. Şu an Karagöz'e bağlandı değil mi? Var ya. Yani orada aklıma aldın beni. Bak sadece kafan görünüyor. Abi. 54 yıldır. Eskiden burada yaşayanların kimlikte hala Tövbe Mahallesi diye geçiyor. Tövbe mahallesi denmesinin sebebini biliyor musunuz? Tamam onu da ben anlatacağım şimdi Anlatacak arkadaşlara. Memnun olduk abi, sağ olun. Teşekkürler, görüşürüz. Sağ ol abi, İlan teşekkür edilmeden ederiz. önce arkadaşlar burası Osmanlı dönemine bağlı oluyor. Tabii ki o dönemde yaşayan bir kadı var. Kadı artık çok fazla usulsüzlükleriyle nam salmış. Halk da bundan çok müzdaripmiş. Bir gün kadı tövbe ediyor. Bunu duyan halk da Ayni tövbe etti diyor. Ayıntap isminin geldiği yer aslında orasıdır. Ayni tap, Ayni'nin tövbe ettiği yer anlamına geliyor. Aynı zamanda Ayıntap kelimesi berrak su anlamına geliyor. Antep'in isminin geldiği yerlerden bir rivayeti de bu. Kadının tövbe etmesi sonucunda ona nasıl denir? İthafen bu mahalleye Tövbe Mahallesi deniyor. Az önce de zaten amca duyduğunuz üzere Cumhuriyet'in ilanından sonra bile bu isim kullanılıyor. Daha sonrasında Seferpaşa Mahallesi olarak değişiyor ismi. Günümüzde de Karagöz Mahallesi'ne bağlanıyor. Birçok mahalle artık birleştirildiği için Karagöz Mahallesi olarak anılmaya devam ediyor. Günümüzde Karagöz Mahallesi neresi derseniz... Antep Kalesi de burası. Ben bu arada Halep'e gittiğimde Halep Kalesi aynı Antep Kalesi'ne birebir benziyordu. Zaten çok da yorum gelmişti. Gerçekten benziyor arkadaşlar. Ben size gösteriyorum şu anda. Halep Kalesi'nde de hemen şurada bir hendek tarzı bir yapı var. Şu tarafta. Burada da hendekimsi bir yapı var. Bu hendek burayı çevreliyor. Döneminde su ile doldurulup çeşitli hayvanların, yırtıcı hayvanların da içine atıldığı söyleniyordu.
Ama günümüzde öyle bir şey var mı yok mu? Rivayet sonuçta. Evet, evet. Doğrulanabilirliği maalesef ki yok. Şimdi bu mahallelerde artık Suriyeliler çok yoğun nüfusta yaşıyor. Gaziantep sanırım Türkiye içerisinde en çok Suriyeliyi barındıran şehirlerden bir tanesi. Gerçekten yoğun bir nüfus var. Zaten anlaşılıyordur ufak tefek. Şimdi daha da işlerine doğru gideceğiz bölgelerine. Ne haber? Düşersin oradan, düşersin. Ne haber? Ne yiyorsun lan? Ne yiyin abi? Kayısı mı? Evet. Alabilir miyim bir tane? Aman al. Bir tane yeter. Bak abi aynen. Yo bir tane yeter ya. Sağ ol. Adın ne senin? Ben de bir tane alayım. Adın ne senin? Mete abi. Mete. Mete. Nerelisin sen? Gaziantep'liyim abi. Gaziantep. Ar- Hadi görüşürüz. O Arkadaşın? Suriyeli mi? Evet. Arkadaşsınız ha? Evet. Oynuyorsunuz burada. Evet. Ne güzel. Ne çekiyorsunuz abi? Video. YouTube'a atacağım. Olur mu? Adınız ne? Uğur adım. Uğur Kola. Nikola. He. Tamam abi. Tamam mı? Siz beğeniyorum zaten ben. Beğen, like at, abone de al. Hadi bay bay. Yapıyorum. Tamam. Bu bölge depremden zarar gören bölgelerden buralara tabii. Kale de çok zarar görmüş. Şöyle bir kayısı topluyor çocuk. Kayısı aldık. Bura ana çarşı hep. Evet, burası Karagöz Caddesi diye geçiyor. Ana merkezi, Gaziantep'in ana Aynen, merkezi. merkez. Buradan hemen arkadan düz devam edersek ilerisi Karagöz Camii. Karagöz Tarafa. Camii'nin daha da ilerisinde zaten Bakıcılar'a kadar ulaşabiliyorsun. Bakıcılar Çarşısı'na kadar. Bu aradan da gidersek Gaziler Caddesi'ne ulaşıyorsun. Antep'in en çok ne denir? Tekstil ve giyim üzerine alışveriş yapabilecekleri sadece yaya trafiğine açık olan bir yer. Belli bir yere kadar araçlar gidiyor, ondan sonrası full yaya trafiği. Şu gördüğünüz var ya, şu aslında bir minare. Şimdi otobüs geldi de şurası. Ama depremde yıkılmış. Direkt de yola devrilmiş. Minare hala tabii böyle yıkıldığı gibi duruyor. Yoldaki hasar giderilmiş. Bu caminin hastane camii zaten. Hemen arkasında da bir hastane varmış. Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi vardı. Devlet hastanesi Aha, miydi? devlet O hastanesi. yıkılmış şimdi. Ama tabelası duruyor bir tane. Göstereceğim onu size. Bu kısım şu o anti Gaziantep'te gelenler ya da buralılar bilir. Tammet diye bir hastane var. İnönü Caddesi diye geçiyor orası. Suriyelilerin yoğun yaşadığı yer, en çok olduğu yer orası. Yani tüm esnaf orada Suriyeli arkadaşlar. Ben geçen gün gezdim orayı. Video çekmedim. Şimdi video çekeceğim. Size göstereceğim. Bayağı da rüzgar çıktı şansımıza. Umarım Bakalım. sesiniz iyi gidiyordur. Ses iyi geliyordur bence. Şu işe yarıyordur herhalde. Bak bu yıkılan hastanenin tabelası. 3 dilde İngilizce, Türkçe ve Arapça yazıyor. Sanırım yanlış bilmiyorsam düzeltin beni. Antalya'da yaşayanlar varsa. Antalya'da da herhalde Rusça yazıyor bazı noktalarda böyle. Şeyler belirli cümleler işte. Burada bu yıkan hastane arkası da ek binasıymış. Şu an hizmetlerini bilmiyoruz tabii de. Şu tabelayı göstereyim size dedim. Bu tabela hala burada duruyor. Türkçe, İngilizce, Arapça yazıyor. Tammet Hastanesi de burası. Bu hastanenin... Abi nasılsın, iyi misin? Çok sağ ol, Allah razı olsun. Video çekmeye geldim. Bu hastanenin dümdüz, yani dümdüz yukarı doğru çıkın. Dümdüz aşağı doğru inin. Esnaf Suriyeli. Herkes Suriyeli. Belki yani bir elin 5 parmağını geçmez Türk esnaf. Buradaki nüfus da herhalde Haktan'la demin onu konuşuyorduk. Gaziantep'in resmi nüfusu 2.7. 2.7'ye yakın. Yani. 7'ye yakın. 2023 yılı verilerine göre o şekilde. O şekilde yani herhalde ama 3,5 milyondan fazlaydı. 3,5-4 milyon arası bir nüfus vardır burada. Çünkü ben 1 milyon Suriyeli vardır ya. Var, rahat yani var. Rahat 1 milyon Suriyeli yaşıyordur. yaşıyordur. Vardır burada. Ya bu videolar herhangi bir siyasi amacı yok ha. Bak herkesle konuşuyorum. Adana'da gördünüz, Kilis'te gördünüz. Ya Suriyeli'yle de konuşuyorum, Türk'le de konuşuyorum yani. Herkesle her şeyi konuşmaya çalışıyorum. Bak bu herhalde Suriyeli dükkanı, evet. Abi kolay gelsin. Bunun adı ne? Aynen lahmacun. Lahmacun mu bu? Ciddi misin ya? Bu Suriye lahmacunu mu? Değil mi? Suriye lahmacunu. Döner, tavuk. Kolay gelsin. Bizim lahmacunla alakası yok onun ya. Çok farklıydı. Burada da yine Adana Kilis'te olduğu gibi eskiden bu Arapça tabelalar çok varmış. Yani her dükkan üstü Arapça yazıyormuş, Arapça tabelaymış ama sonra bu her yerde kaldırdıkları gibi burada da kaldırmışlar. Tabii bayağı bir sorunlu olmuş o dönemlerde de o tabelaları kaldırmak. Ama bir şekilde çözmüşler. Arapça dükkan isimleri yazmıyor. Fiyatlarda yazanlar olmuş ama gene görüyorum. O da normal herhalde. Onda herhangi bir uygulama yok sanırım. Şansına sen geldikten sonra bayağı bir o yönde Evet. Sen hatta gelmeden önce çalışma yapıldın. Şöyle bir şey olmuş. Buraya normalde akşamları tezgah kuruluyormuş bayağı. Ama şu son haftalarda herhalde biraz göz açtırmamaya başlamış zabıta ve bekçiler. Öyle duydum. Buradaki bir abiyle konuştuğumu söylüyorum size. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii de. O yüzden biraz sakin yani o konuda da. Ben size göstereyim. İnönü Caddesi'nde beraber yürüyelim. Daha net anlarsınız beni.
Geliyor zaten kulağımıza Arapça şeyler, konuşmalar. Yaklaşık 500 metre ileride Antep'in eski dönemlerinde İran pazarı olarak adlandırılan da bir yer vardı. Aha. Günümüzde tabii ki öyle o isimle anılmıyor. Ancak şu an çok fazla Suriyeli vatandaş o bölgede hem ticaret yapıyor hem de ikamet ediyor. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz zaten, gidiyoruz. Bu da başka bir Suriye lokantası. Abi, Suriyeliler tavuğa inanılmazlar tavuk konusunda yani. Çok seviyorlar. Bak fiyatlar mesela yazıyor burada. 1 kilodan 350 liraymış. Şu kahve kültürü de inanılmaz. Bak Suriyeliler gittiği her yere bu kahve olayını getirmiş. Aynen. Seviyorlar bunları Çok içmeyi. fazla. Sabah mı seviyorlar, akşam mı seviyorlar? Aslında günün her Abi saatinde kahve içiliyor. seviyorsunuz herhalde. Çok seviyoruz abi. Sabah mı içiyorsunuz genelde siz? Sabah akşam. Hep, genelde hep. Sabah sade, akşam biraz şekerli, orta. Sabah sade, akşam orta şekerli. Gel konuşayım seninle. Ya adın ne? Abdullah. Nerelisin? Süreliyim abi. Hangi şehir? Halep. Halep. Ya. Ne zaman geldin buraya? 10 yıl önce, 9 yıl, 10 yıl. Senin çocukluğun burada geçti o zaman. He. Kaç yaşındasın? 17'ye girdim. Okula gidiyor musun? Yok, çalışıyorum. Hiç gitmedin mi? Yok, gittim. Geçen yıl bıraktım yani daha doğrusu. Ne iş yapıyorsun? Kuyumcuda çalışıyorum. Kuyumcuda. Kahveyi sabahları sert. Sabahları sade, Tamam. akşamları orta şekerli. İçiyorsunuz genelde. Evet, aynen. Bu mahalle herhalde Suriye mahallesiymiş, öyle Full diyor. Suriyeli he, neredeyse aynen. Esnaflar, mesnaflar. Esnaf, herkes Suriyeli yani. Türkler az. Az mı? Buralarda Nasıl az. Gaziantep'te yaşamak? Çok güzel ya bence ben seveyim yani. Hiç dönmeyi istiyor musun? Gerçi sen Halep'i görmedin ki. Sen çocuktun o zaman. Ben çıktığımda 6-7 yaşımdaydım. Sen hatırlamazsın, doğru ben diyor. iyi hatırlamıyorum ama ziyarete gitmeyi düşünüyorum yani. Hiç gidiyor Severim. musun? Yok gitmedim. 10 yıl boyunca gitmedim. Hiç gitmiyor. Ailen gitti mi? Yok o da gitmedi. Gitmedi. Gidersin inşallah. İnşallah Görürüz. abi. Memnun oldum. Burası da bir tatlıcı. Şemsoğlu tatlıları. Peynirli kadayıf ve dondurma. Adın ne? Mehmet hocam. Sen Türksün. Evet. Nerede yaşıyorsun? Buradayım. Bu mahallede mi? Normalde hep Suriyeliler yaşıyormuş burada. Evet. Türkler de var o zaman. Çoğunlukla %70 Suriyeli. %70, %20-30. Aynen. Türk. Vay be. Kaç yaşındasın? 19. 19. Takip ediyorsun beni. Evet. Gezmeyi seviyor musun? Ondan mı ediyorsun? Seviyorum ya, öyle programlarda izliyorum hep. Güzel. Seviyorum yani gezmeyi falan. Memnun oldum kardeşim. Aynen, ben de memnun oldum. Kuyumcular da burada. Takip etti. Gel konuşalım seninle. Gel. Gel gel. İstemiyor musun? Tamam. Antep'te nasılsın? Antep'te aynı. Kale aynı. Aynı, kale aynı. Sen Halepli misin? Evet. Memnun oldum. Yo, Suriyeliler tüm Suriye videolarımı izlemiş. Bu bölgeleri gezdikçe daha iyi anlıyorum yani. Hepsi tanıyor neredeyse. Burada da şey varmış. Tabii ben 3 gündür burada olduğum için, sohbet ettiğim için insanlarla öğrendim. Suriyeli alışveriş yapıyormuş. Tabii bence hepsi değildir ama %90'ı kendi vatandaşını tutuyordur yani doğal olarak. Hem kimisi Türkçe de bilmiyor. Dil olarak daha rahat anlaşıyordur. Öyle şeyler de vardır ya herhalde. Bak şu ürün şeyden gelmiş bak. Bu Suriye'den gelmiş herhalde. Fashion Al Tavai. Tabii bak. Oradan gelmiş. Suriye'den mi geldi bu? Yok. Arapça şey var. Dükkanda mı yazıyorsunuz bunu? Ha, etiketi şey. Ama Türk ürünü. Tamam, okey, anladım. Tamam. Sadece etiketini yapıştırmış. Kiliste hatırlıyorsanız sınıra gitmiştim ya. Sınırda tüccar pasaportu olanlar mı? Bir şey dedi. Ticari pasaportu olanlar mı dedi. Ticari kimliği olanlar mı ne? Girip alışveriş yapıp çıkabiliyorlarmış. Ya oradan getirip buralarda satıyorlar yani. O da oluyormuş burada. Ama MTN bizde yok normalde. Bu şeyin bu. Yanlış bilmiyorsam Suriye'nin bu MTN. Dükkanın ismi de olabilir ama. Evet, MTN bir operatör firması. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Türkiye'de yok o. Bu kiliste söylemiştin ya, hani karşıya gidip geliyorlar. Aha. Savaş çıkmadan önceki yıllarda çok fazla zaten ticari amaçlı Türk vatandaşları o tarafa gidip geliyordu. Çok büyük bir sınır ticareti dönüyormuş burada ya, oluyormuş yani. Günümüzde de hala var. O büyük bir sekteye uğramış ama. Aynen. O sınırlar kapatılınca. Bu arada arkadaşlar Hak'tan, ben sizden bir ricam var. Hak'tan'ın bir YouTube kanalı var. Ya bizim Hak'tan'ın 1000 abone yapmamız lazım. Zaten 600 küsür değil mi Hak'tan? Evet, 580'lerde şu an. Yani bir 500 aboneye ihtiyacımız var. Hak'tan anlatalım mı durumu Tabii Hak'tan? anlatalım. Mı? Yani Tabii, şey yapmak. çok rahat olabilir. Tamam. Çok rahat olabilir. Hak'tan aslında nasıl söyleyeyim şimdi, konuşan ben. Ben söyleyeyim. Heh. Tamam sen Sen anlat ya. sen bana. Arkadaşlar ben de Uğur gibi aslında çok zor olan bir yola girdim.
kesinlikle kolay değil. Ben Uğur'u da bu noktada çok iyi anlıyorum. Seyahat vlogları çekmek için bir kanal açtım kendime. Kanalımın konsepti aslında mottosu dezavantajlı bir gruba dahil olan, yani bedensel engelli bir kişi olarak dünyayı ya da Türkiye'deki herhangi bir yeri kendi imkanlarımla ve kendi yolda bulduğum çözüm önerileriyle gezmeye çalışıyorum. Gezerken Ki geziyordu. Özbekistan'daydı, Kırgızistan'daydı, Kazakistan'daydı. Gezerken de aynı zamanda video kaydı yapıp şu anda da yavaştan, tabii ki üstad kadar olmasa Estağfurullah. da Yok, estağfurullah. artık videolarımı editleyip YouTube'a yüklemeye başladım. Yeni artık takipçiler gelmeye başladı. Özellikle yurt dışı videolarından sonra çok Gelir, fazla evet, gelir. kanala ilgi arttı. Bu noktada ben de daha çok tatmin oldum, motive oldum. Daha da motive olursun. Şimdi ben inanıyorum arkadaşlarım kanalı Çok teşekkürler bu arada. 1000 abone yapacağız. Nereden ulaşırız Haktan'ın kanalına? Haktan şu an zaten yorum attı bizim bu videonun altına. İlk yoruma ben sabitledim Haktan'ın kanalını ve açıklama da var. Abone olursanız 1000 abone yapalım, 4000 saat açalım, en azından para kazanma şartlarını sağlayalım Haktan için. Gezmeye sonra devam edelim. Benim ricam sizden bu. Zaten 500 kişiye ihtiyacımız var. Bence ama 1000'i de geçeriz, ben eminim. Keko. Yavrum ya, vallahi keko yani. Son ses müziği açmış. Burayı kesersin yani. Burası İlan Pazarı. Bu cadde mi? Aha. Sol taraf. Vay yavrum. Ne kadar döner? 60 lira mı? Tamam, sağ ol. Merkeze 80'di. Evet. Merkeze 80'di, burada 60. Bir de dikkat ettiysen dönerin haricinde çıtır döner Tavuk yapma. var. KFC usulü bir tavuk var, ha. O şeyde de çok fazlaydı. Sen de hatırlarsın büyük ihtimal. Özbekistan'da. Evet, Özbekistan'da da çok fazlaydı. yiyorlar. Sağ ol. Hayrete düşürüyor. Her marketin önünde, her bakkalın önünde bu kahve makineleri var. Böyle bir kültür getirmişler gittikleri birçok noktaya Suriye halkı. Seviyorlar kahveyi, içiyorlar. Her bakkalın, her marketin önünde var. Bak bu ara sokaklarda komple yine Suriyeli bu şekilde. Hep onlar yaşıyor. Şu şekilde bu zaten yürürken gösterdikçe anlıyorsunuzdur siz de. Yani yüzlerden, kişilerden konuşmaları duyuyorsunuzdur. Seviyor, Arap halkı kamerayı seviyor. Ben gezdiğim Arap ülkelerinden biliyorum yani. Kesinlikle. Bak jelibon. Suriye'de her yerde jelibon satıyorlar. Aynı buraya da kültürü taşımışlar yani. Şu da mesela. O şey Suriye oluyor. cipsi herhalde Aynen, o. Suriye cipsi oluyor. Bunu kızartıyorlar yağda herhalde. Aynen. Yağda Şişiyor kızartıyor, falan o. şişiyor. Kolay gelsin. Bir yandan yürüyelim, biz bir yandan Haktan'la sohbet edelim. Siz de dinleyin. Haktan birkaç bir şey soracağım. Tabii. Kiralarda artış oldu mu? Çok fazla artış O oldu. dönemden bu döneme. Yani ortalama kiralar ne? 2+1, 3+1 bilgin var mı? Tabii ki muhitinden muhitine değişir. Aha. Daireler benim oturduğum semtlerde biraz daha Suriyeli vatandaşın az olduğu yerler. Olmadığı demek doğru değil zaten. Az olduğu yerlerde ortalama 12.000, 13.000 civarında 2+1'lerin fiyatları. 3+1'ler O da normal bir semt herhalde. yani normal bir semt. Ama az önce seninle beraber yürüdük. Tövbe Mahallesi'nin içerisinden geçtik hatırlarsan zaten. Orada çok fazla Suriyeli vatandaş yaşıyor. Orası Antep'in en eski yerleşim yerlerinden birisi. Zaten Tövbe Mahallesi de buna dahil. Çok fazla Antep evi diyeceğimiz Antep evleri var. Gerek butik otel yapılmış birçoğu, gerekse şu anda kafe olarak, restoran olarak işletilen Antep evleri de var. Bunların dışında ev olarak kullanılan yerlerin kiraları da tabii ki ucuz. Ucuz olduğu için de Tabii. Suriyeliler daha çok talep gösteriyor. Tabii. Oralara gidiyor. Biz zaten Adana Kilisesi gezdiğimizde 250 TL'ye de oturan vardı. 1250 TL'ye de oturan vardı. 4 odalı eve 2500 lira veren de vardı. 5000 lira veren de vardı. Değişiyor işte semtine göre gerçekten. Ama bir artış kiralarda tabii olmuş olmamış desek inanılır yani. Çünkü ne kadar çok talep olur o kadar çok artış olur yani doğal olarak. Burası da başka bir lokanta. Gene tavuk üzerine. Kolay gelsin. Gene tavuk üzerine. Tavuk seviyorlar. Suriye halkı tavuk seviyor. Mesela bu bölge halkı etsiz yaşayamaz. Ama Suriyelilerde de tavuk herhalde. Tavuk inanılmaz tüketiyorlar. Ya ben bu Gaziantep'in demin Haktan'la konuştuk, o söylüyordu. Buradaki ikinci dil diyordu, Kürtçe diyordu eskiden. Şimdi bu Arapçaya döndü. Çünkü 1 milyon nüfus çok az bir nüfus değil, inanılmaz bir nüfus. 1 milyon nüfus var Arapça konuşan arkadaşlar. İkinci dil Arapça oldu Gaziantep'te yani. Az önce de tabelada gördün zaten. Evet evet.
Ya gösteremediğim çok şeydi arasında bayağı. Bunlar hep bak yazıyor zaten. Arapça bir şey yazıyor. Ne yazıyor bilmiyorum tabii Arapça bilmediğim için. Al Haretani Kafi diye bir kafe. Burada bir berberimiz var. Burada tatlılarımız var. Kurabiye, murabiye. İnönü Caddesi burası. Göç aslında bir travmadır Uğur. Biz bunu travma olarak değerlendirebiliriz. Neden travmadır diyorum? İnsanlar hali hazırda alıştığı bir düzenden çıkıp yeni bir düzene gidiyor. Yeni düzene giderken de oradaki düzene çabucak ayak uyduramıyor ve kendi normalini oraya uyarlamaya çalışıyor. Burada gördüğümüz aslında bu cadde üzerinde gördüğümüz her şey kahvesinden tut cipsine, dönerinden tut KFC tarzındaki tavuğuna kadar onların o yerde alıştığı bir düzendi. Buraya da getirdiler. Bu şekilde burada da bunları yaydılar. Kendi aralarında kullanmaya da devam ediyorlar. Çok fazla çocuk yapıyorlar ama. Yani maşallah çok fazla çocuk yapıyorlar. Her gittiğim ailede bir konuşuyorum. Kaç çocuğum var? 8 diyor. En düşük diyen 5'ti yani bu zamana kadar. 5 diyor. En düşük 5. Bunun sebebini de kilisle öğrenmiştik. 3 çocuk ve üzerinde yardımlar sağlanıyormuş. Sanırım o Birleşmiş Milletler fonundan gelen parayla belirli şartları varmış o paranın bu insanlara dağıtılabilmesi için. Benim de bu bilgim, çok detaylı bilgim yok bu konuda ama araştırdıklarımı söylüyorum. 3 çocuk mu, 2 çocuk mu ne üzeri çocuğun varsa, ailen minimum 5 kişiye ulaşıyorsa mı ne bir şart var. O zaman sana böyle destekler sağlanıyormuş. Kızılay kartı denilen bir kart tarafından işte. O yüzden sanırım çok da çocuk doğuruyor olabilirler bu bölgelerde. Çünkü öyle bir şey ki bir çocuk doğmuş, sanki hiç geçmemiş 2-3 ay ardından bir boğulsa dönemi yaşamamış, bir tane daha doğmuş gibi yani. O aynı yaş aralıkları aynı yani. Ay var gibi aralarında. Bunlar Suriye'den gelmiş. Nudullar falan. Yine sana denk geldik bak. Burada mı çalışıyorsun? Sahibi Suriyeli mi? Suriyeli mi sahibi? Evet. Kürt mü? Suriyelinin Kürdü mü oluyor? Evet. Ya hem Türkmen karışık ya Birecikli, Urfalı, bir de Aha. Suriyeli. Karışık. He, bir de Kürt. Kaç para maaşı? Asgari ücret alıyor mu? He, yaklaşık. Veriyor mu? He. Sigortan var mı? Sigortam var. Var. Olmazsa yok çalışmam yani. Çalışmazsın. Evet, Çalışma. yasak. Hakkını ezdirme. Ya boş ver. aynen abi. Çalışma. Aferin, Türkçeyi iyi öğrenmişsin sen. Yani öğrenmek zorundayız. Buradaysak öğrenmek zorundayız. Aferin lan sana. Bayağı öğrenmeyen var ama. Yani bilmiyorum. O da onlara kalmış. Burada yaşıyorsa aferin sana. Bak ne güzel cümle kurdu ya. Yani iletişim için Aynen. Yani mecbur. aferin sana. Görüşürüz. Çok. Nargile Suriye halkının, daha doğrusu Arap halkının halkının. Mısır'da da çok vazgeçilmezi. Onlar şişe diyor ona. Şişe diyor ona. Kolay gelsin. Kısa bir süre Mısır'da da bulundum. Kahire'ye gidemedim. Orada Aha. da çok fazla Çok nargileyi çok tüketiyorlar gerçekten. Çocuk ne güzel söyledi ya. Burada yaşıyorsak öğrenmek zorundayız dedi. Gerçekten adaptasyon da olması için yani ben sadece buradaki Suriye halkı için söylemiyorum bunu. Yani 10-15 sene mesela dış ülkelerde yaşıyor. Bizim Türk vatandaşlarından da var. 3 kelime öğrenmiş gibi sadece oluyor. Olmuyor. Gerçi o da istemekle alakalı biraz. Çevreni şeyle yapmakla alakalı. Yani sen sadece işte Suriyelilerle takılırsan öğrenemezsin doğal olarak. Ama istersen ben Türkçe öğreneceğim, farklı arkadaşlarım da olacak dersen açıla öğrenebilirsin bunu. Bolca sohbet ettiğimiz, bizim konuştuğumuz bir video oluyor. Olsun, bu da böyle olsun, sağlık olsun. Şimdi köprünün alt taraflarına ineceğiz. Orada da gene bu Suriye halkının çok yoğun yaşadığı bir bölge. Oralara da bakalım biraz. Gaziantep'i özlemişim ama fiyatlar dediğim gibi beni üzdü. Geçen gün kilise giderken şöyle bir şey yaşamıştım. Bak bunu da anlatayım size. Kilise giderken bir Suriyeli vatandaş aradan indirdi jandarma. Çevirmeye denk geldik. Bu neden indirdi? Merak ettim. Yarım saatte bekledik yani. Savcıyı falan aramışlar. Burada sanırım hepsinin mi bilmiyorum ama çoğu Suriyelinin şeyi var mı? Yaşadığı şehirde kalabilir. Eğer bir başka şehre seyahat edecekse bunun izni gerekiyor. İzin alarak gitmesi gerekiyormuş. Sanırım İl Göç İdaresi'nden alması gerekiyor. Geçen onu yaşamıştım. Kilise söyleyememiştim. Bari dedim şimdi söyleyeyim size. Yani yaşadığı şehirden ayrılmak için izine tabiymiş birçok insan bu bölgelerde. Bunu da dün işte kilise videosunda öğrenmiştim. Burası Gaziantep arkadaşlar. Merkezi, çarşı tarafları. Bir de üniversitelerin çok yoğun yaşadığı üniversite bölgesi var. Hatta dün de orada tramvayla orada inmiştim. Oradan geçmiştim. Burası da o dediğim işte alt geçitten aşağı doğru indiğimizde başka bir
Şenyurt'tu değil mi? Ben Hatta Şenyurt Caddesi'ne doğru Şenyurt gidiyoruz şu Caddesi diye bir cadde. Aşağı tarafı da. Başka bir nargileci. Gene aynı. Hem nargile kömürü satıyor hem nargilesini satıyor. Burada bayağı da iş yapıyorlar sanırım. Halep lokantası, bak şu karşı tarafta Halep lokantası var, şurası. Tabii otobüs geçti önüne, göremiyor olabilirsin. Bak bunlar da Suriye tatlısı. Evet. Bunun adı ne? Şöbiyet mi? Fıstık var değil mi içinde? Lor, peynir mi? Kaymak? Lor ne la? Normal diyor. Lor ne lor? Lor mu? Ha, lor peyniri. Lor peynir mi var? Lor peyniri var. Ha bunun içinde. Tamam. Sağ ol. Nerede gördün? Çok. Nasılsın, iyi misin? Nerelisin sen? Suriyeli. Halep mi? Hala gördüm, hala gördüm. Halep'i mi gördün? Evet. Nasıldı Halep? Vallahi çok iyi. Özledin mi? Çok özledim. Özledin mi? Ne zaman geldin buraya? 10 sene. 10 sene. Kaç yaşındasın? 26. 26. Hadi kolay. Çok çekindi. Aynen çekindi ama çekti. Çok çekindi. Öyle titredi biraz artık. Heyecanlandı, çok heyecanlandı. Konuşurken. Bak burası da Şenyurt Caddesi. Burası da aynı Suriyelilerin çok yoğun yaşadığı, hatta hepsinin belki de Suriyeli olduğu bir bölge. Bak El Leziz Pizza, El Leziz Lokantası, El Leziz. Motor seviyor olabilir Suriye halkı. Ucuz bir de motor. Tabii bu motor piyasasını da arttırmış. Bu motor sevdası. Suriye halkındaki fiyatlar çok yükselmiş. Evet, direkt zaten anlaşılıyor karşıdakinin. İşte Gaziantep'li mi, Suriyeli mi olduğunu anlıyorsun yani. Aynen öyle. Başka bir caddesi burası da Gaziantep'in. Bak bir pazar. Sokak pazarı gibi bir yer. Karpuz satılıyor. Şu karşısı manav. Daha ucuz Aktan burada her şey. Evet, her abi. şey daha ucuza satılıyor. Domatesin kilosu 12,5 ya. Şu karşı taraf bak nasıl kalabalık, görüyor musunuz? Normalde burada pazar yok. Ancak böyle toplanıyor bütün seyyar satıcılar. Az önceki İnönü Caddesi'ndeki durum da buna benziyordu zaten. Ama zabıta orada dediğin gibi bir çalışma yapınca El atmış bu biraz. görüntüler aranmıyordu. Ama şu an burada hala Şenyurt Caddesi'nde Satışlar var. satışlar devam ediyor. Azizi Kasap. Bak şurası. Ne haber? İyi. Bilmiyor ki Türkçe. Aynen, Bilmiyor ki Türkçe. Sanırım buradaki halkın da bu bazı şeyleri diğer işte merkezdeki şeylere göre ucuz satmasının sebebi ya bir tabii kiralar. Oradaki kiralarla buradaki kiralar aynı değil. İki, sanırım kar oranlarını çok az tutuyorlar. Öyle söylemişti bana Adana'da birkaç esnaf. Kar oranlarını çok az tuttukları için orada 30'a satılanı burada 15'e satıyorlar. Gerçekten satıyorlar. Şaka değil yani. Bir şey daha var aslında. Kendi toptancıları da var. Kendi vatandaşını. Evet, kendi Onu vatandaşları da çözdüler toptancıları yani. var. Aha, onu da çözdüler. O da yüzden var. daha uyguna kendi toptancısından alıp Alıyor. daha ucuza satabiliyor. O da yüksek ihtimal Azez'den getiriyor bazı ürünleri. ihtimal. Suriye tarafından getiriyor. Evet. Al-Hiyani restoran diye bir restoran şurası. Abi bura daha çok Suriye'yi andırıyor, ben sana Oraya söyleyeyim. göre daha çok andırıyor. Evet, İnönü Caddesi'ne göre çok daha fazla burası Suriye'yi andırıyor yani. Halep'in sokaklarını andırıyor gerçekten. 480 lira, 500 lira bizde kıymanın kilosu. 375 liraya satıyorlar burada. Parça et 450 TL kilosu. Kıyma 375 lira işte. Bunu da dedim size göstereyim. Biz şimdi internetten baktık. Şey çıktı. 480 çıktı Migros fiyatı. İnternet fiyatı. Tabii bizde kıyma 500 lira oldu. 500 lira 500 lira oldu. 110-120 lira daha ucuz satıyor. Bak seyyarcılar da kurmuş ya. Soku bak bir şeyler satıyor gençler de. Önceden bu yolun sonunda et hali vardı. Et halini taşıdılar. Çünkü yol yapıldı. Yol yapılınca et halini kaldırdılar. Lazım değil Erik hacı. Kolay gelsin. O şeyi taşıdılar işte. Evet, Başka yere. aynen başka yere gitti. Bizim eve yakın bir yere geldi zaten. Abi gerçekten gezdiğim ülkeler arasında öyle bir Pakistan pazarı, Mısır'ın pazarları, işte Suriye'nin pazarlarına bu bölge bayağı benziyor. Bayağı benziyor ya. Bu konuda sen daha tecrübelisin zaten. Vallahi 10 liraya satıyor. Eriği 10 liraya satıyor. Bak hep bunlar Suriye'den, Irak'tan gelme ürünler. Şu zaten Suriye ekmeği. Şu. Antep'te bunun fabrikasını kurmuşlar artık. Bu da Antep'te yapılıyor. Ha, Antep'te yapıyorlar. Bu mahallede yürüdük şimdi. Bayağı yürüyoruz deminden beri. 2 kişi de sadece, işte onu diyorduk Aktan'la. Sadece 2 kişi de şey duyduk, Türkçe konuşma duyduk. Bu mahalle hep Suriyeli olmuş burası da gerçekten.
Hep de bir arada kalmışlar abi. Bunu başarmışlar ya. Hep bir araya. Ya bu motoru da ters düz demeden sürüyorlar ha. Maşallah hiç dikkat de yok. Hep bir arada kalmışlar. Onu söyleyeceğim. Bu arada zabıta da şehrin girişinde. Hemen Duruyor. sokağın, Zabıta caddenin burada var başında yani. duruyor. Görüyor, biliyor onların orada olduğunu. Sokaktaki tezgahları görüyor yani. Geç kral. Buralar şey ya, Bangladeş, Pakistan olmuş yani gerçekten. Trafik konusunda da aratmıyor. Aynen, trafiği de aratmıyor. Alo mu? Selamünaleyküm. Demin 5-6 tane gençle konuştuk ama video çekmemi istemediler. Benim Suriye videolarımı izlemişler. Şöyle bir şey de varmış burada. Biz diyor burada oturuyoruz ya diyor. Bizim belirli mahallelerde oturmaya izinleri varmış. Yani bir başka mahalleye taşınma izinleri yokmuş aslında. Belirli bölgelerde sadece onların yaşam alanında, yani burada oturabilirsin. Burada kiraya çıkabilirsin durumları söz konusuymuş. Ben başka yere gidemiyorum diyor oturmak için. Yani başka bir şehre de çıkamıyorum diyor. İzin gerekiyor diyor şehir için. Ona zaten izin vermiyorlar diyor. Çıkmak istemediler 6 tane genç. Terzilermiş bunlar. 30-35 kişi terzide çalışıyorlar. Bir terzide 30-35 kişi valla. Vay be. Biz şimdi tam merkezdeyiz değil mi Hak'tan? Ha, şu an Gaziler Caddesi'ndeyiz. Burası şey herhalde. Komple sağlı sollu dükkanların Hepsi olduğu. dükkan aynen. Bu taraf özellikle kapanışa tekstil denk geldik. üstüne. Aynen öyle. Kapanışa denk geldik. Burası komple tekstil üstüne olan bölüm. Arka tarafta geçtiğimiz bölüm var. Burası komple kuyumcu bölümüydü. Aralar genelde toptancılar, ayakkabıcılar üstüne. Aslında her şeyin bir arada olduğu yer. Evet, evet. Bir şey lazım olduğunda Gazilere gelin, her yerde toplu bir şekilde bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ya çeviriyorlar yolda, tanıyorlar Suriyeliler, Halepliler. Bak neler anlatıyorlar, neler anlatıyorlar. Bak çocuğun birisi bak göstermemi istemiyor kamerada, çekmek istemiyor yani. Demin diyor ki, ya videolarını izlemiş tamam mı? Buradaki diyor erkeklerin %80'i diyor askerlikten diyor gitmiyor diyor Suriye'ye. Savaş diyor, yok bitti diyor. Savaş diyor sadece Türkiye sınırlarında biraz sıkıntı var diyor, sınırlarda. Ama diyor esasın olduğu yerlerde herhangi bir problem yok diyor. Bak ağzıyla söyledi, yemin ediyorum ha, yalan söylemiyorum. %80 diyor askerlikten gitmiyor diyor. Ama diyorum gidenler var diyorum, onlar diyor askerliğini yapmıştır diyor. Ben diyor gidersem diyor, çok özledim Halep'i diyor, memleketimi. Ama diyor gidersem 10 sene diyor askere alacaklar beni diyor. 10 sene askerlik yapacağım diyor. O yüzden gitmiyorum diyor. Niye burada kalıyoruz biz yoksa diyor. Ağzıyla söyledi vallahi bak. Ama konuşturamadık tam kameradan. Onlar da haklı. Başım belaya girer diye düşünüyor herhalde. Bir şey olmaz aslında bunu söylediği için ama çekiniyor yani. Ne yapalım? Ben şimdi Gaziantep'e kadar da gelmişim. Abi nasıl parlıyor ışık ya. Bu GoPro'nun bu olayı var arkadaşlar. Böyle bu tarz ışıklarda, ledlerde tak 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 parlıyor işte. Onun da bir ayarı var da bir çözemedim onu. Ne dediğimi de unuttum şimdi. Tatlıya gidiyoruz. Tatlı yemeye. Koçak'ta yiyeceğiz. Koçak'ın tatlıları lezzetli, yemiştim daha önce de. Biraz mesafemiz var ama bu bir öneri tabii. Reklam değil. Gideceğiz, yiyeceğiz, deneyeceğiz şimdi. Bakalım. Gaziantep videoları böyle oldu. Gaziantep videosu böyle oldu. Ne yazık ki. Çok fazla esnaf sohbeti yapamadık. Çok fazla kameraya yanaşmadı halk. Öyle bir şey yaşadık yani. Bu da böyle olsun. Abi inanılmaz büyük bir dükkan yapmış adam. 30. yıl diyor. Şu tarafı da fabrikasıymış. Bu hemen yan tarafı da dükkanı. Şimdi sessiz sedasız yiyelim. Bakalım tadı nasılmış. Ben seviyorum Koçak'ın baklavasını gerçekten. Özlemiştim. Gitmeden Antep'ten yarın ayrılacağım çünkü ayrılmadan Gaziantep'ten daha doğrusu. Şöyle geldi. Şu 6 dilim yani bir porsiyon baklava arkadaşlar. 190 lira bilginiz olsun. Çay da 25 lira. Bu normal geldi burası. Bunun fiyatları bana. Yemeklerdeki fiyatları görünce ağzı eriyor Aklan. Afiyet olsun. Tereyağı tadını da alıyorsunuz. Eğer tereyağı, kimse sevmiyor böyle tereyağı tadını tatlılarda ama ben seviyorum. Çok lezzetli. Çay söyleyelim sana. Aynen, çay söyleyelim. Ben şekerli bir şey tüketemiyorum. Yemek fiyatlarına göre gerçekten bu uygun geldi. Yemekler gerçekten anormal pahalı. İlk videonun başında söylediğim gibi. Sanırım bu da gastronomi şehri seçildikten sonra oluşan bir şey. Öyle yazıyor herkes çünkü. Bunu yiyelim. Bugün dinlenme vakti artık. Yarın yolcusun zaten. O yüzden bugün güzelce dinlen. Evet. Haktan bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz. Umarım çok daha geniş zamanda yine gelirsin ve ben seni misafir ederim. Çok sağ ol Umarım kardeşim. başka bir videoda, bu sefer kendi kanalımda bir videoda. Başka bir ülkede. Başka bir ülkede. Sana misafir olurum. Sen bana misafir olursun. İnşallah. Böylelikle yeni videolar, yeni maceralar göstermiş oluruz arkadaşlara. Evet. Arkadaşlar Gaziantep böyle geçti. Bu da böyle nazar olsun. Ben hep söylerim video sonlarında. Kötü video değildi, güzel videoydu ama
Benim çok içime sinse bunu söylemem yani. Çok sohbet edemedik esnafla falan. Haktan'la tanıştık. Haktan'ın kanalından bahsettik. Açıklamada ve ilk yorumda sabit. 1000 abone yapalım sizlere zahmet. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim Evet, ben de. yorum da atalım. Şimdi otele geçeceğim, dinleneceğim. Çok ışık oluyor. Bu arada Koçak'ın baklavası iyiydi. Adam AVM gibi yer yapmış. Vallahi lezzetliydi, iyi lezzetliydi yani. Fiyat da iyiydi yani. Tatlı gene fena değildi. Evet, videoyu beğenirseniz sevinirim. 300.000 aboneye az kaldı. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.